Hepinize selamlar. Sofra TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapması kolay ama sonucu gerçekten harika olan kat kat bir kruvasan tarifi göstereceğim. Evde hiç uğraştırmadan nasıl mükemmel kıvama ulaşır adım adım anlatacağım. Eğer kahvaltı sofranızı güzelleştirmek ve mutfağa mis gibi bir koku yaymak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Hadi başlayalım. Keyifli seyirler. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, sarısını üzeri için ayırmış olduğumuz bir adet yumurta akını ilave edelim. Daha sonra 2 çay kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Ardından karışımımıza 5 su bardağı unumuzu ekleyelim ve elimizle yoğurmaya başlayalım. Ununuzu kontrollü eklemenizi tavsiye ederim. Kullandığınız unun markasına ve cinsine göre, bazen de kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre un miktarında çok az bir farklılık gösterebiliyor. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Hamurunuzu yoğurduğunuz zaman hamur çok hafif elinize yapışıyorsa kesinlikle sonradan un ilavesinde bulunmayın. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı gezdirelim ve hamurumuza o sıvı yağını güzel bir şekilde yedirelim. Hamurunuz toparlanır toparlanmaz da yoğurma işlemini bırakmayın lütfen. En az 10 dakika boyunca hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurun. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra şöyle toparlayıp sizlere kıvamını da yakın çekimle göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde ettik. Toparladığımız hamurumuzun üzerini streç filmle kapatalım. Bir örtü örterek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzun üzerini açalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz gerçekten de harika bir şekilde mayalanmış. Şöyle elimizle hamurumuzu toparlayalım ve hamurumuzun havasını alalım. Uygun bir servis tabağına çok hafif un serpiştirelim. Toparlanan hamurumuzu 9 eşit parçaya ayıralım ve her bir parçayı dıştan içe doğru yuvarlayarak beze haline getirelim ve servis tabağımıza yerleştirelim. Bezelerimiz hazır. Şöyle kenara alalım. Tezgahımızı unlayalım ve ilk bezemizi tezgahımıza alalım. Elimizle çok hafif bastırdıktan sonra merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya başlayalım. Açtığımız bezemizi uygun bir tabağın içerisine alalım ve oda sıcaklığındaki tereyağımızı ara katlarına bolca sürelim. Kalan bezeleri de aynı şekilde tabak büyüklüğünde açalım ve ara katlarına tereyağı sürerek üst üste dizelim.
Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli bir kruvasan tarifi. Dilerseniz bir gün önceden hazırlayıp çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Ertesi güne kaldığı zaman da inanın yumuşaklığından hiçbir şey kaybetmiyor. Son bezemizi de diğer hamurlarımızın üzerine yerleştirelim. Fakat bu sefer üzerine tereyağı sürmeyelim. Şöyle tezgahımıza çok hafif un serpiştirelim. 9 kat hamurumuzu tezgahımıza alalım ve elimizle bastırarak biraz genişletelim. Üzerine biraz un serpelim ve merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Hamurun kıvamı o kadar güzel olmuş ki üzerinde oluşan kabarcıklarla zaten kendini gösteriyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 65 ile 70 santimetre çapında çok da ince olmayan yuvarlak bir hamur elde ettim. Açtığımız hamurumuzu bıçak yardımıyla 12 eşit parçaya dilimleyelim. Ben iç harcı olarak kaşar peyniri, sucuk ve bol mısır kullandım. Benim çocuklarım bu şekilde seviyor. Ben onların beslenmesi için bu kruvasan poğaçayı hazırlıyorum. Tabii ki siz dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. O kadar güzel bir hamur ki dilerseniz patatesli, dilerseniz sade peynirli veyahut çikolatalı da hazırlayabilirsiniz. Bu hamura her türlü iç harcı gerçekten çok yakışıyor. Üçgen şeklindeki hamurlarımızın her bir parçasına iç harcımızı yerleştirelim. İç harcımızı yerleştirdikten sonra hamurları geniş tarafından başlayarak saralım. Şekil vermesi gerçekten çok kolay. Tüm hamurları aynı şekilde sararak fırın tepsisine yerleştirelim. Poğaçalarımızı yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası için dinlendirelim. Ardından bir fırça yardımıyla üzerine ayırdığımız yumurta sarısını kruvasan poğaçalarımızın her tarafına denk gelecek şekilde sürelim. Son olarak da üzerlerine bolca susam serpiştirelim. Kruvasan poğaçalarımız hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Altı üstü güzelce kızardığında kruvasan poğaçalarımız hazır demektir. Ben şöyle fırındayken sizlere yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldular. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de kabardılar. Evet arkadaşlar, fırından yeni çıktı ve şu güzelliğe bir bakın. Katları, yumuşaklığı, dokusu gerçekten evde yapılmış gibi değil, pastaneden alınmış gibi duruyor. Öyle değil mi? Bu tarifin en güzel yanı şu, hiç uğraştırmıyor ama sonucu harika. Sabah kahvaltılarınızda çocuklarınıza, eşinize hazırlayın. Emin olun bir tane asla yetmeyecek. Ben adımları olabildiğince pratik şekilde anlattım. Siz de evde denediğinizde aynı kıvamı rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mutfağınıza bu mis kokuyu yaymak isterseniz mutlaka bir kez deneyin. Pişman olmayacaksınız.
Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse lütfen videoma bir beğeni bırakmayı unutmayın. Böyle tariflerin daha çok kişiye ulaşması için videoyu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sizlerden gelen destek hem bana güç veriyor hem de bu güzel tarifleri sizlere daha sık ulaştırmamı sağlıyor. İyi ki varsınız. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.